Dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere motiflerden oluşan saç bandanasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, gelin şimdi bu güzelliği hep birlikte örelim. Örerken stres atalım arkadaşlarım. Bandanamı yaparken kullanmış olduğum iplerim Himalaya Dore marka arkadaşlarım. Şöyle göstereyim renklerini de. Zaten hemen görür görmez tanıyacaksınız. Numarasını bilmiyorum. Çünkü kağıtları gördüğünüz gibi yok olmuş arkadaşlar. Evet, tığım ise 2,5 milim oldu. Şimdi öncelikle motiflerimizi şöyle yapmaya başlayalım. Bir halka yapıyorum arkadaşlarım. Halkanın içerisine giriş yaptım. Sonra çekiyorum şöyle. Şimdi bir tane biraz yükseliyorum şöyle. Bu şekilde bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Üçlü trabzan boyutunda yaptığım gördüğünüz gibi. Şöyle üçlü trabzanlar yapıyorum. Ama üzerine bir alıyorum. Ve toplam sayım 12 tane olacak. Şöyle 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, 12 tane yaptıktan sonra sıkılaştırıyorum gördüğünüz gibi ve şu tepe noktasından giriş yapıyorum. Bu fazla ipimi de alıyorum, şöyle alttan birleştiriyorum. Sonra bu renk ipime geçiyorum. Şuradan şöyle girişimi yaptım ilmeğimin içerisinden. İkisini birlikte tutuyorum şöyle. Sonra arkadaşlarım bakın, şu aradaki boşluktan giriş yapıyorum. Şu şekilde bu renk ipimi diğerini aradan götürürüz. Bunu böyle çekiyorum buraya. Bir, iki kat olduğu için kalın olacağından bu şekilde yapabilirsiniz. Sonrakini bakın şöyle aldım, arkadan öne getirdim ve bu şekilde yerlemeyi tamamladım. Sonra üzerine 2 doluyorum. Aynı boşluğun içerisine giriş yapıyorum bakın. Şuraya 1 2 3 topladım. 1 2 doladım. Girişimi yaptım. Tekrar 1 2 3 de çektim. Üçünü birlikte alıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Sonra 2 doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa giriş yapıyorum. Bakın şuraya. Yaprağımızı tamamladık birincisini. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Bakın şu boşluklara. Aradaki yerlerden giriş yaparak. Şöyle 3 tane de çektim. Biri kaldı arkadaşlarım. 2 doladım yine. 1 2 3 çektim. Yine biri kaldı. Sonra 1 2 3 hepsini birlikte aldım. 3 zincir 2 3. Sonra devam ediyoruz. Toplam bu şekilde 12 tane yaprak yapıyoruz şöyle. Evet arkadaşlarım, sonuncu yere geldim. Yine 3 tane zincirimi çektim ve buraya bir yaprak daha yapıyorum. Bir,
2 3 tane zincirimi çektim. Geliyorum şu tepesinden giriş yapıyorum. Alttaki ipimi de yukarıya aldım. Kaydırarak bağladım. Bir zincirimi çekiyorum ve bu ipime geçiyorum. Onu birazdan keseceğim. Şimdi bununla şöyle bağladıktan sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Üzerine yine 2 dolayıp 1 2 3 4 defa, yani bir dörtlü trabzan boyutuna getiriyorum. Tekrar 2 doladım. 1 2 3 4. Bu işlemi 5 defa tekrarlıyorum. 3 oldu. 4 ve 5. Sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aşağıya iniyorum. Biraz alttan götürüp bu ipimi keseceğim şimdi. Şöyle kaydırarak bağlıyorum. Sonra bir yana geçtim. Kaydırarak devam ettim. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane dörtlü trabzan yapıyorum boşluğa. Bütün boşluklara bu şekilde 5'er tane dörtlü trabzan yapıyoruz. 2 3 4 ve bu da 5. 5 zincir indik aşağıya, kaydırarak bağladık. Tekrar diğerine geçiyoruz. 1 2 3 4 5. Bir 2 3 4 5 zincir çektik, aşağıya indik, kaydırarak bağladık, yan tarafa geçtik. Artık diğer ipimizi kesebiliriz arkadaşlarım. Şunu evet, bakın şöyle bu şekilde bütün bu aradaki 3 zincirli yerlerimize yapraklarımızı bu şekilde yapıyoruz. Evet, son yere geldim. Bakın şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi 5 zincirimi çekiyorum. 2 3 4 5. Yine iniyorum ve buraya kaydırarak bağlıyorum. Sonra yan tarafa geçiyorum arkadaşlarım. Oraya yine kaydırarak bağlıyorum. Şu şekilde tutuyorum, arkasını çevirdim. Bir zincirle sabitledim ve bu ipimi kesiyorum artık. Şöyle iç kısmını oluşturmuş olduk. Son bir sıra kenar kısmımız kaldı. Şöyle göstereyim, bakın. Şimdi buraya geçelim. Aynı zamanda ekleme sıramız arkadaşlarım. Şimdi herhangi bir yerinden, yaprağımızın üstünden hemen girişimizi yapacağız. Şöyle bakın. Burada 5 tane yerimiz vardı zaten. 2 bu taraftan, 2 bu taraftan, ortadaki yerden girişimizi yapıyoruz. Şöyle tutunduk bunu da. Bir tane zincirimizi çektik. Sonra 1 2 3 bunu da götürmeye çalışıyorum. 4 5 5 tane zincirle başladık arkadaşlarım burayı. Şu fazlasını keselim. Evet, şimdi bunu getiriyorum, bu yaprağımın ortasındaki şu yerimin üzerinden girişimi yapıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum şöyle. Sonra 5 zincir, 1 2 3 4 5, geliyorum yine ortadakinin içerisinden giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Sonra üzerine 1 2 3 4 defa doluyorum. Geliyorum, bakın bu iki arada şu geçiş yaptığımız yerden şu şekilde giriş yapıyoruz. Sonra 1 2 3 4 5 6. 6 defa da çektim. Sonra üzerine 1 alıyorum. Geliyorum, bakın. 1 burasıydı, 2 burası. Şuradan şöyle giriş yapıyorum. Şu şekilde ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1
2. Toplam 3 tane ikili trabzan yapmış gibi oluyorum arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir. Üzerine bir aldım. Giriş yapıyorum buradan. Normal ikili trabzan. Evet, birinciyi yaptım. Sonra tekrar üzerine bir aldım. İkinciyi yaptım ve üçüncüyü yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Geliyorum arkadaşlarım. Bakın yine ortasının üzerinden giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağlıyorum. Sonra 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Geldim hemen bakın şu yaprağımın üstünden giriş yapıyorum. Bu şekilde ve sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İkincisini de aynı şekilde şöyle girişimi yapıyorum ve bağlıyorum. Şimdi bir köşe daha yapacağım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 doladım. İndim aşağıya. Şöyle girişimi yapıyorum buradan. İlmeğimi çıkarttım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra üzerine bir aldım. Hemen iniyorum buraya. Şöyle. Buraya ikili trabzan, bir tane daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yerin içerisinden giriş yaparak. Şimdi tekrar 3 zincir ve geliyoruz. Bakın şu üstünden buradan girişimizi yapıyoruz. Sık iğne ile bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geldim hemen şuraya. Girişimi yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer yaprağımın üzerinden giriş yapıp bağlıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Köşe yapacağız. 1, 2, 3, 4 doladık. Girişimizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra bir doladık. Şöyle 1, 2. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ekleme yapacağım. Arkadaşlar bu şekilde yapınca motifimizi tamamlamış oluyoruz. Ekleme yerimizde bakın şurası olacak. Şöyle tuttum. Bakın. 1, 2, 3 bu tarafa. Yine buradan buraya 2 tane de bu tarafına ekliyoruz. Sonra ortadakini ekleme yapıyoruz. Sonra bir de yarım motifimiz var. Şimdi ben bu motifimi, yaptığımız motifi buraya ekleyeceğim arkadaşlarım. Araya da yarım motifi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Onu da ekleme yapacağız. Şimdi şuradan geliyorum. Bakın şu iki motifimin birleşim yeri. Buradan girişimi yapıyorum şu şekilde. Ve sık iğne ile bağlıyorum. Tekrar 1, 2 zincir çektim. Üzerine bir alıyorum. Buradan alıp 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Sonra 2 zincir çekiyoruz. Geliyoruz. Bakın şu 3 zincir çektiğimiz yerden girişimizi yaptık. Şu şekilde şöyle göstereyim arkadaşlar. İyice anlaşılsın. Şimdi tekrar 2 zincir. 1, 2. Geliyorum. Bu yaprağımın üzerinden girişimi yapıyorum. Ve ekliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu beşli yerleri şimdi ekleyeceğiz. Bakın şuradan girişimizi yaptık. Sık iğne ile bağladık. 1, 2, 3 zincir. Geçtik buraya. Hemen bunun üstünden girişimizi yapıyoruz. Buraya bağlıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Diğerine geçiyoruz. Sık iğne ile bağladık. 1, 2, 3 zincir. Geçtik. Buraya bağlıyoruz. Şimdi 1, 2 çektim. Üçlü yere geldim. Köşeye. Şöyle bağladım. 1, 2 çektim. 1, 2, 3, 4 defa doladım. Ve buraya geçiyorum. Köşemi, son köşemi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir aldım. Hemen ikili trabzanlarımı yapıyorum.
Şimdi 2 zincir çektim. Geliyorum bu köşeme, girişimi yaptım ve sık iğne ile bağladım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar üzerine bir alıyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. 1 2 3 zincir çektim. Geliyorum ilk başlangıç yerime, giriş yapıyorum ve oraya kaydırarak bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Artık bu ipimi de kesiyorum. Evet, bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım. Şuradan şöyle bir oradan bir oradan olarak bağladık. Şimdi yarım motifimize geçelim. Yarım motifimizi yine bu ipimizle başlıyoruz. Şöyle yine bir halka yaptım. İçerisine giriş yapıyorum. Birinciyi şu şekilde başlıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Yanına hemen 7 tane bu şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Toplam 7 olacak arkadaşlar sayımız. 3 oldu. 4 5 6 ve 7. Sonra sıkılaştırdım. Şöyle. Pardon, burada önce ilk etapta 5 tane yapıyoruz. Bu yerimizi ipim buraya atlamak için arkadaşlarım. Önce 5 tane yapalım. 2 şöyle sayalım. 1 2 3 4 5. Evet, şimdi 5 zincir 1 2 3 4 5 geldim. Halkanın içerisine giriş yapıyorum. Hepsini önden olsun diye yaptığım bir işlem arkadaşlarım bu. Altıncıyı bakın bu şekilde yapmış oldum. Şimdi yedinciyi yapalım. 1 2 3 4 5 çektim zincirimi, geliyorum bu tepesinden giriş yapıyorum şöyle ve buraya bağlıyorum. Bu fazla ipimi de kesiyorum. Sonra diğer renk ipime geçiyorum. Şöyle ilkinden girişimizi yapıyoruz ve buraya 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Sonra üzerine 2 doladık. Girdik. Yapraklarımızı yapıyoruz. Şöyle 1 2 doluyoruz. 1 2 3 çektik. Dördüncü de birleştirdik. Evet, şu fazla ipimizi de hemen keselim, kafamızı karıştırmasın. Evet. Şimdi birinci yaprağı yaptık. Yine 3 zincir 2 3 her bir boşluğa giriş yaparak bu yapraklarımızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlarım, toplam 7 tane yaprağımı yaptım. Şöyle tamamlıyorum ve bu ipimi artık kesiyorum. Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 6 7 tane yaprağımız olacak. Sonra bu ipimi aldım. Hemen şu tepesinden giriş yapıyorum yine. Buradan çıkartıyorum ve şu boşluğa geçiş yapıp kaydırarak bağladım. Sonra 1 2 3 4 5 zincir üzerine 2 doladık ve 1 2 3 4. Evet, dörtlü trabzanlarımızı 5 tane yapıyoruz. Önce 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir, sonra kaydırarak bağladık. Yana geçtik. Aynı şekilde 5 zincir
Sonra 5 tane dörtlü trabzan. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 zincir aşağıya iniyoruz. Bütün boşluklara bu şekilde yapraklarımızı yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Evet, son yere geldim. Yine kaydırarak bağlıyorum. Bir tane zincir çektim. Bu ipimi de artık tamamlamış oldum. Yarım motifimi. Şimdi dışını hem kenarını yapacağız hem de bu boşluğa, burada doğan şu boşluğa ekleme yapacağız arkadaşlarım. Şöyle tutuyorum. Bakın şuradan ilk yerimin içerisinden şöyle girişimi yaptım. Buraya şöyle biraz fazlaca ip bırakıp onunla 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4, bakın bitti ipim, 5 6. Şimdi 1 2 zincir çektim, geliyorum, bakın şu köşeye ekleyeceğim. İlk bakın buradan çıkarttık, 6 tane zincir çektik, sonra şuraya şu şekilde ekleyeceğimiz için hemen bunu alıyorum. 2 zincirden sonra bakın şu ikisinin birleşim yeri burası. Buradan giriş yapıyoruz. Şöyle sık iğne ile bağlıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Yarım motifimize geçtik. Üzerine bir aldık. Şuradan hemen üçüncüden giriş yapıyoruz ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. 2 zincir çekiyoruz. Sonra geliyoruz ekleme yapacağımız motifimize, yerimize. Bakın hemen bunun arası şurası. Buradan giriş yapıyoruz ve sık iğne ile bağladık. 1 2 zincir çektik. Dönüyoruz. Bu motifimizin şu yaprağının üzerinden giriş yapıyoruz. Şu şekilde şöyle. Sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz. Geçiyoruz buna. Bakın şu aradaki 5 zincirli yerimize giriş yaptık. Şöyle ve oraya eklememizi yapıyoruz. Buraları normal bir şekilde yaptıktan sonra 1 2 3 zincir şöyle 2 3 geçtim yarım motifime. Şuradan aldım. Şöyle bakın. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1 2 köşeye geldim çünkü. Şuradan da göstereyim. Şu ipimi de alayım şöyle alta. Buraya sık iğne ile tutundum. Sonra 1 2. Bakın fazla ipimizi hemen şöyle aradan aldık, götürdük. Şimdi 1 2 3 4 tane üzerine doladık. Geldik ortadaki yerimize. Buradan giriş yaparak çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Evet. Sonra üzerine bir aldık. Hemen buraya 2 tane ikili trabzan yapıyoruz önce. Şöyle bir tane daha 2 1 2 zincir çektik. Geliyoruz, bakın diğerlerinin birleşim noktası. Hemen girişimizi yapıyoruz şöyle ve sık iğne ile bağladık. 1 2 zincir çektik. Üzerine bir aldık. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. 1 2 3. 2 zincir çektik. Bu tarafa doğru dönüyoruz. Şuraya ek alıyorum ve sık iğne ile bağladım. 1 2 zincir çektim. Yaprağımın üzerinden giriş yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bu defa. Şu aradaki beşliden giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. 1 2 3 döndüm, yaprağımın üzerinden giriş yapıyorum ve buraya bağlıyorum. 1 2 3 zincir. Bu şekilde eklememizi yaparak devam ediyoruz. 2
3, buraya geçtik. 1 2 zincir çektik. Bu köşenin kenarındaki yere geldik. Yine oraya bağladık. 1 2 zincirimizi çektik. Şimdi bakın diğer kenara geldik. Şöyle üzerine 1 2 3 4 doladım. Geliyorum hemen dibine, bunların yanına. Buradan girişimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Sonra üzerine 1 aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. 2 tane. 1 ve şöyle çiftli alırsanız arkadaşlarım ayrık ayrık durmaz. 1 2 zincirimi çektim. Geliyorum. Bu köşeme birleştirmemi yapıyorum. Sonra 1 2 zincirimi çektim. Evet, buraya son olan ikili trabzanımı şu şekilde yapıyorum. Ve sıkılaştırıp artık bu ipimi de kesiyorum. Evet arkadaşlarım, şimdi motiflerimizi bu şekilde yarım motifimizi ekledik ve görüntümüz bu şekle geldi. Bakın şöyle üçgen bir görüntü elde ettik. Şimdi kenar kısmına geçelim. Hemen bu ipimi alıyorum. Şu köşesinden girişimi yapıyorum. Ve buraya önce bir sık iğne ile tutunalım. Sonra 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve geliyorum şu araya, bakın arkadaşlarım. Giriş yapıyorum. Sık iğne ile yine bağlıyorum. 1 2 3 4 5 zincir geçiyorum araya. 1 2 3 4 5. Bütün bu araları bu şekilde ilk sırada çeviriyoruz. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5. İki motifin birleşim yeri burası. Bakın şurada bir de fazla ipimiz var. Onu da şöyle aldık. İkisinin arasından girişimizi yaptık. Fazla ipimizle birlikte yine sık iğnemizi yaptık. Sonra yine 5 tane zincir. 1 2 3 4 5. Evet, geçiyoruz üçlü olan yerimize. Bu şekilde 1 2 3 4 5. Şu aradan giriş yapalım burada, çünkü bu şey motifimiz yarım motifimiz olduğu için bakın arada onun beyaz yeri yok. 1 2 3 4 5. Hemen şöyle ortasından 1 2 3 4 5, en ortadan motifimizin 1 2 3 4 5, şuradan bu şekilde yaparak devam edelim. Böyle arkadaşlarım, bakın. Bu tarafa tekrar dönüp buraya kadar bu şekilde devam edelim. Bu köşeye arkadaşlarım şöyle bir tane beşli grup yapıp şu köşe bu şekilde dursun, güzel dursun diye oraya bir tane yerimizi bu şekilde yapalım ki şurası düzgün dursun. Sonra devam edelim ve az önce söylediğim gibi ilk başa kadar getirelim. Şöyle bakın. Son yere geldim. Yine şuradan girişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Sonra üzerine bir aldım. Hemen bu ilk yapmış olduğum sık iğnemin üzerinden giriş yapıp bu köşeyi de bu şekilde tamamlıyorum. Ortaya getirmiş oldum arkadaşlarım. Şimdi buradan üzerine 2 doluyorum. Bu boşluğa giriş yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 5. Bakın
Şöyle sayalım. 2, 4, 5 tane yer yaptık. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir küçük dokunuş yapıyoruz. Sonra tekrar 4 tane bu tarafa doğru yine 2 dolayıp üçlü trabzan, dörtlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Evet, şu buranın 2 4 tane oldu. Şimdi bunu da getiriyorum arkadaşlarım. Bakın hemen yanındaki boşluktan giriş yapıyorum ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi devam edelim. 1 2 doladık. 1 2 3 4 1 2 3 4. Beşinciye geldik. Beşinciyi yine normal bir şekilde yaptık. Sonra 1 2 3 zincir çektik. Şuradan şu şekilde giriş yapıp küçük bir pırpır yapıyoruz. Sonra 4 tane yine dörtlü trabzanımızı yaparak devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Sonra getirip hemen yandaki boşluktan giriş yapıp buraya ekliyoruz. Evet, şu görüntü arkadaşlar. Bunu bütün etrafına uyguluyoruz. 1 2 doladık. 4 tane dörtlü trabzanımızı yapıp beşincinin üzerine sadece küçük bir pırpır yapıyoruz. Şimdi bakın burayı da tamamladım ve şurada bitirdim. Sonra buraya devam ettim arkadaşlarım ve şöyle bir bağcık yaptım. Şimdi bu tarafına da aynı şekilde bir bağcık yapacağız. Şöyle tuttum. Şu tepesinden hemen giriş yapalım. Köşedeki yerimizden buraya giriş yapalım. Evet, yine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Sonra üzerine yine 2 doladım. Bakın şöyle girişimizi yapıyoruz. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar 2 dolayıp şuradan giriş yapıp şu şekilde zincir şeklinde halkalar yapıyoruz arkadaşlarım. Ve bandanamızı tamamlamış olacağız. Böylelikle. Evet, 1 2 3 4 5 zincir, 2 doluyoruz içerisinden. Bakın hemen şöyle girişimizi yaptık. 3 4 1 2 3 4 5. Ben bunu istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Diğerinde 10 tane bu şekilde yer yaptım. Bunu da aynı şekilde devam edeceğim. Şu anda 4 tane oldu. Evet arkadaşlar, kenarlarında bakın bu şekilde tamamladım ve hesaplarını da yaptık ve görüntümüz bu şekilde geldi. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum.
Örgümü Dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.